Herkese merhaba sevgili bahçe dostları. Biz kardeşimle beraber yaklaşık 4 yıldır amatör bir şekilde bahçe ekim işiyle uğraşıyoruz. Önceleri hazır aldığımız fideleri ekerek üretim yapıyorduk ama son 2 yıldır özellikle araştırıp atalık tohum bulup çoğunluğunu ata tohumundan ekmeye başladık ve muhteşem sonuçlar aldık. Bu konudaki bütün bilgimizi neredeyse YouTube kanalındaki mükemmel içerik yapan arkadaşlardan elde ettik. Biz de geçen yıl gördüğünüz gibi elde ettiğimiz bu ürün bereketini sizlerle paylaşıp ve bu işi nasıl yaptığımızı baştan sona çekmeye karar verdik. Birkaç videodan oluşacak bu seriyle size evde tohumları nasıl yetiştirdiğimizi, sonra onları nasıl bahçeye ektiğimizi, daha sonra da nasıl ve ne kadar ürün aldığımızı çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Umarım bizim bu videolardan faydalandığımız gibi sizler de inşallah bizim videomuzdan faydalanır ve memnun kalırsınız. Umarım hepiniz de bizim aldığımız kadar bereketli ürün alırsınız. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Geçen yıl ekime 10 Mart'ta başladık. İlk olarak kaliteli bir fide toprağı sipariş ettik. Bu toprağı öncelikle geniş bir leğenin içine döktük. Ardından katı solucan gübresi belli bir oranda göz kararı karıştırdık. Sonra bu karışımı iyice harmanladık. Daha sonra 2 boy olarak sipariş ettiğimiz vakum saksısı diye geçiyor bunlar. 12'lik ve 14'lük, genişliği 12 ve 14 olan saksılar aldık. Ekeceğimiz tohum cinsine göre sayıyı belirledik. Bu yuvarlak saksılara domates ve patlıcan ektik. Biberleri ise daha uzun saksıya ektik. Biz geçen yıl 14 çeşit domates ektik. O yüzden domateslere 14 ayrı saksıya ekiyoruz. Siz de bu şekilde yapmalısınız. Biberleri de bu gördüğünüz gibi uzun cam önü saksıların içine bölümlere ayırarak ekeceğiz. Domates, biber ve patlıcan haricindeki sebzeleri doğrudan viyole ektik. Onu birazdan göstereceğiz. Domates çeşidi olarak üst sırada gördükleriniz hibrit yurt dışından almıştık. Alt sıradakilerin hepsi ata tohumu. En alttaki 2 tanesi ise bizim kendi geçen yıldan çıkardığımız tohumdu, bir önceki sezondan. Bu gördüğünüz üst sıradaki hibrit olanları ilk defa denedik ama inanılmaz güzel sonuç aldık. Bu gördüğünüz San Marzano en sondaki, en sağdaki İtalyanların en meşhur salça domatesi. Diğerleri de Türkiye'deki bir firmadan aldığımız domatesler. Falcon var, Marmande var, salçalıklar var, köy domatesi, Ege pembe. Biber ve yeşil sebze olarak kullandığımız tüm tohumlar ata tohumuydu. Yine salçalık kapya, salçalık biber, çeşitli salatalık cinsleri denedik. Kabak ektik. Sivri biber, pat biberi, oldukça lezzetliydi pat biberi. Patlıcan ektik. Börülce bayağı aldık. Çok bereketliydi. Dolmalık biber ektik. Fasulye ektik. Köy biberi ektik. Salçalık biberler dediğim gibi kapya biberi bundan ektik. Charleston biberi ektik. İlave olarak jalapeno ve California biberi de ektik. Evet, şimdi bütün saksıları bu karışımla doldurduktan sonra ekeceğimiz çeşitleri üzerlerine etiketle yapıştırdık. Bu çok önemli çünkü ne ürün aldığını bilmeniz lazım. Her saksıya yaklaşık 20 ila 30, bazen daha ince tohumlara daha fazla gelecek şekilde ektik. Önce gelişi güzel şekilde toprağa serpiştirdik. Sonra aralarına üst üste gelmelerini engellemek için aralarını açtık. Çünkü bu şaşırtma esnasında çok önemli. Bir püf noktası da şu. Bu saksılara doldurduğumuz karışımı kesinlikle ezmedik, bastırmadık. Son derece bol bıraktık. Çünkü şaşırtma esnasında köklere zarar verebilir. Evet.
Tohumları koyduktan sonra yine aynı karışımla üzerlerini yaklaşık 1 santim, 1 santimden biraz daha az gelecek şekilde kapatıyoruz. Yine ezmiyoruz ve bütün saksıları iyice suluyoruz. Biberleri ekeceğimiz saksıyı da araya bir kağıt ya da herhangi bir plastik de koyabilirsiniz. Bir bariyer koyarak tohumları karışmaması için birbirine ayrı ayrı ektik. Biber sayısı fazla olduğu için, tarlaya da çok ektiğimiz için yuvarlak saksılarla yapmak daha zor oluyor. Yine aynı şekilde üzerlerini hafifçe, çok bastırmadan toprakla kapatıyoruz. Saksıların tamamını toprakla kapattıktan sonra tohumların filizlenmesi için bolca can suyu verdik. Ve kalorifer yanan ama kaloriferin yanında olmayacak şekilde loş bir ortamda hepsini içeri aldık. Son olarak da üzerlerine bir streç film kapattık filizlenene kadar. 6. gün domateslerde filizlenme başlamıştı. İlginç olarak hibritler filizlendi öncelikle. Yurt dışından getirdiğimiz hibrit tohumlar filizlendi. Diğerlerinde fazla bir hareket yoktu. Ufak ufak vardı ama hibrit tohumlar bayağı hareketliydi. Domatesler filizlenince hepsini ışık alsınlar diye cam önüne taşıdık. Altıncı günde biberlerde henüz bir filizlenme belirtisi yoktu. Zaten beklediğimiz bir şey çünkü biberler oldukça geç filizleniyor. Bu Kaliforniya biberlerini, patlıcanı, jalapeno'yu ve pat biberini çok fazla ekmediğimiz için onları da yuvarlak saksıya ektik. Bunları deneme amaçlı ekmiştik bu sene. Bu çok ilginç bir video. 3 dakikalık bir çekimi hızlıya alıyoruz. İleri geri sarıyoruz. Bakın domateslerdeki harekete dikkat edin. Fidelerdeki 3 dakika içerisinde ne kadar hızlı hareket ediyor. Bu domateslerin ne kadar hızlı büyüdüğünü bize çok çok net gösteriyor. ...14. gün 2 hafta geçtikten sonra bütün domatesler filizlendi. Hepsi çıkmaya başladı. Oldukça sağlıklı. Bu süre zarfında biberler de 2. haftada artık filizlenmeye başlamıştı. Onları da cam önüne taşıdık. En geç filizlenen biber dolmalık biberler oldu. Köy biberi, salçalık iyiydi. Bu bölüm en sağdaki dolmalık biber. Onlar tek tük çıktı. Bakın bu da gene 1 saatlik bir hızlandırılmış video. Biberlerin hareketini gösteriyor. 18. gün fideler artık iyice gelişmeye başlamıştı. Domateslerin hemen hemen hepsi çıktı. Oldukça sağlıklı, kalın gövdeliler. Tabii bu aşamada henüz cinsleri belli olmuyor. O yüzden mutlaka bizim yaptığımız gibi siz de etiket yapıştırın. Biberler de çok sağlıklı gözüküyor. Gerek biberler gerekse domatesler filizlenmeye başladıktan sonra mutlaka ışık alan, bol ışık alan bir cam önüne onları almalısınız. Ya da seranız varsa seraya, ışık alan bir seraya. Çünkü fidelerin büyümek için ışığa ihtiyacı vardır ve onlar da ışığa ulaşmak için hızla uzamaya başlayacak. Bu şekilde de gövdeleri son derece çelimsiz olacak ve alacağınız ürün miktarı da o denli az olacaktır. Güne gelince bütün fidelerimizi, biberleri ve domatesleri balkona taşıdık. Bizim balkon 2 cepheden ışık alan, her tarafı kapalı bir balkondu. Sera gibi bir ortamdı. Fideleri bu şekilde dış ortama taşımak, onların artık gece soğuklarına maruz kalmasına ve dış ortama yavaş yavaş alışmalarına sebep oldu.
Sizlere de bunu tavsiye ederiz. Böyle bir imkanınız varsa mutlaka siz de fideleri bir aşamada, büyümenin bir aşamasında böyle bir balkona taşıyın. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi bazı sebze tohumları şaşırtmayla değil, doğrudan viyollere ekilerek üretilmeli. Bunların başında kabak, salatalık, fasulye, börülce, bezelye geliyor. Biz de bunları bu şekilde yaptık. 27. gün bu ekimi gerçekleştirdik viyollere. Biz fideleri bahçeye Mayıs'ın ilk haftası veya en geç ikinci haftası ekmeyi planlamıştık. O yüzden ekime bir ay kala viyole bu diğer bahsettiğim tohumların ekimlerini yapmaya karar verdik. Zamanlamayı öyle hesapladık. Yine aynı şekilde fide toprağı ve solucan gübresi, katı solucan gübresini harmanlayıp viyollere doğrudan bu toprağa dolduruyoruz. Az önce domates ve biberleri ekeceğimiz saksılara toprağı doldururken çok fazla bastırmamamız gerektiğinden bahsetmiştik. Burada ise tam tersi, viyollere toprağı koyarken mutlaka iyice basmamız gerekiyor. Toprağı sertleştirmemiz lazım. Çünkü bahçede bunları doğrudan viyollerin içinden çekip alacağız. Bu şekilde sıkıştırarak toprağa ekerseniz toprak da bahçede viyolden çıkarırken dağılmamış olur. Kökler bir bütün halinde çıkar. Burada yeri gelmişken önemli bir püf noktasından bahsetmek istiyoruz. Viyollerin göz sayısı arttıkça içerdikleri toprak hacmi de o denli azalır. O yüzden biz burada 48'lik viyol kullanıyoruz. Çünkü viyol çapı küçülür, toprak azalırsa biz evde bu işi profesyonel olarak yapmadığımız için, amatör olarak yaptığımız için profesyonel fide yetiştiricileri gibi gerekli bakımı veremezsek küçük viyollerde bu bitkileri yetiştirmemiz ve tarlaya sağlıklı bir şekilde transfer etmemiz asla mümkün olmaz. Size de evde doğrudan viyole ekim yapacaksanız siz de bizim gibi maksimum 44 veya 48'lik geniş viyoller kullanın. Evet, burada her viyole bir tohum gelecek şekilde ekiyoruz. Bunlar börülceler. Salatalıkları 2 tohum şeklinde de ekebilirsiniz. Çıkmaya başlayınca içlerinden bir tanesini feda edebilirsiniz. Daha iyi gelişmişi bırakabilirsiniz. Salatalıklarda biz ekimi genelde o şekilde yaptık. Aslında hepsi firesiz çıkıyor ama salatalıklarda bu şekilde bir ekim denenebilir. Kabakta ve börülce fasulyelerde her deliğe bir tane gelecek şekilde tohum ektik. Daha sonra bütün viyolleri gene toprakla kapatıyoruz. Yalnız az önce söylediğim ilk toprağı doldururkenki gibi üstlerini kapama topraklarını kesinlikle bastırmıyoruz. Hafifçe düzelterek kapatıyoruz. Çünkü tohumun çıkmasını zorlaştırır. Ardından da bolca bir can suyu veriyoruz hepsine. Birinci ayın sonunda artık fidelerde diğer yapraklar da çıkmaya başladı taç yapraklarından sonra. Patlıcanlar çok geç filizlendi. Diğer tüm biberler gayet diri, gövdeleri kısa. Hepsi son derece verimli gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar, umarım hazırladığımız bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım sizler için de faydalı olur. Bir sonraki bölümde yetiştirdiğimiz fideleri şaşırtıp viyollere alışımızı size göstereceğiz. Onları nasıl kayıt altına aldığımızı, karışmamaları için hangi cinsin hangisi olduğunu onlardan bahsedeceğiz. Yine bir sonraki videoda viyollere aldığımız fidelerimizi nasıl beslediğimizi, onlara nasıl gübre verdiğimizi size detaylarıyla anlatacağız. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi viyoldeki az toprakla onları bahçeye kadar kaliteli bir şekilde bakmamız gerekiyor.
verimli olmaları için bu çok önemli bir aşama. Bakın görüyorsunuz bizim fidelerimizden bir tane bile firemiz olmadı. Hepsi son derece sağlıklı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz.